Ben bir transseksüelim Naci, cinsiyetimi düzeltmezsen Naci, gene mahvolduk Naci. Hayat kısa, beden yanlış, yaşam bana uzun bir kış. Ulan Naci, bizim olan geçen hafta ben Şahin kasasıyım ama içime Tesla motor takılmış demiyor muydu? Bilmiyorsunuz travestileri, la 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 la, tararararam. Sanıyorsunuz tehlikeli, tararararam, tararararam. Biriyle vali atandım da, tararararam. Seçimim mi kalmak OnlyFans işçisi? Naci çocuk dükkana bir geldi, bıyıkları kesmiş, fönü çekmiş, üstüne bir de pembe tulum giymiş. Diyor ki baba, ben artık sanayinin tofaşı değilim. Pam param pam pam. Ben üstü açık kabriyo bir dılım. Kabriyo bir dılım. Ulan çocuk şanzımanı komple indirip önden çekişliği arkadan itişli yapmış. Bam bam. Vitesi de otomatiğe çevirmiş Naci. Lan Dünür, ne güzel işte. Sanayiye kadının eli değdi. Müşteriye İngiliz anahtarı yerine törpü ver canım der. Sanayinin ilk kurumsal egzoz ve güzellik dükkanını açarsınız. Ulan başlatma şimdi gazozundan egzozundan. Ben buna kızım mı diyeceğim, çeyiz mi düzeceğim şimdi? Bayanlar, baylar, hanımlar, beyler, kankalar, gençler ve daima genç kalanlar. Dünyanın hiçbir yerinde muhafazakar bir teyzeye trans kelimesini açıklayamazsın. Ama Türkiye'de o teyze televizyon ekranında Bülent Ersoy çıktı mı o ekranı öper. Ay ablam benim. Ay ablam benim, ne güzel dua ediyor. Der. Bizim memleketimizin sosyolojik zekası batıdaki hiçbir teoriye sığmaz kankam. Bu ülkede kimin ne yaşadığı değil, bunu memleket simülasyonuna nasıl ambalajladığı önemlidir. Öyleyse Türkiye'de LGBTİ olmak serisinin 3. bölümüne, o devasa memleket simülasyonuna, o paradoksal devlet aklına hoş geldiniz kankalar. Kıymeti kendinden menkul zat-ı şahaneler. Çünkü Türkiye'de trans olmak 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Kenan Evren'in trans bireylere sahne yasağı koyması ama aynı devlet aklının Zeki Müren ve Bülent Ersoy'u devlet sanatçısı paşa elitliğinde baş tacı etmesidir. Ben bir trans bireyim ve Avustralya'da cinsiyet geçiş sürecine başladım. Aşkım, sana bir şey itiraf etmem lazım. Ben transım aşkım, ayrılacak mı? Ulan generale darbeciye de paşa dedik. Dünya starı geyimiz, medarı iftiharımız, sanat güneşimiz Zeki Müren'e de. Ben bir Zeki Müren, yıllarca böyle sandım. Platon'dan önce varım, kısaca gay benim adım. İlle de küpeli değilim, bazen bıyıklı göbekli. Kah eğlenceli, kah efkarlı. Pam param pam, çapkın ya da birine bağlı. Pam. Şimdi part 1, part 2'de ve bu bölümün başında incelediğimiz babanın kafasındaki o çeyiz ve düğün krizine iyi bakın. Çünkü bu memlekette bir erkeğin cinsiyet değiştirmesi veya gay olması ailede atom bombası etkisi yaratır. Ama bir kadın eve kız arkadaşını getirip biz aynı evde yaşayacağız dediği an Türk annesinin ve teyzelerinin şalteri anında pembe dizi moduna geçer. Ay ne güzel kızlar. Birbirlerine ev arkadaşı oldular. Kirayı yarı yarıya bölüşürler. Akşamları da kısır yapıp kedi beslerler. Türkiye'nin kadın cinselliğini tamamen yok sayan o devasa paradoksu, Batı'da feminist mücadeleyle tanımlanan lezbiyenlik, Türkiye simülasyonunda evde altın günü yapıp kısır yiyen iki ev arkadaşı modunda görünmezlik zırhı kuşanır. Kadın cinselliği o kadar yok sayılıyor ki teyzeler iki lezbiyeni görünce vah kısmetleri kapandı herhalde, birbirlerine teselli oluyorlar diye üzülüyor. Ama durun, asıl bombaya gelelim kankalar. Bizim kimi erkeklerin gay dediğinde gözleri yuvalarından fırlıyor. Aynı delikanlıya, dayıya, amcaya. Kanka yan binada iki kadın takılıyormuş. Adamların gözleri anında 4 kaç özürlüğe geçer. Püp kalbinde ritim bozukluğu başlar. Ulan hani haramdı? Hani toplum yapısı bozuluyordu? Meğer bizim memlekette homofobi dediğin şey erkek erkeğe olunca varmış. İş kadın kadına dönünce bizim Tofaş sevdalıları bir anda liberal, özgürlükçü, feminist, kadın hakları savunucusu kesiliyormuş. Ay yesinler, sevsinler sizin feministliğinizi. Ah be delikanlı, ah be dayım, ah be amcam, senin o gizli sekmede arattığın lezbiyenlikle real hayattaki bir değil. Sokakta kısa saçlı, deri ceketli, maskülen, senden daha sert bakan, senin 150.000 TL'ye toplayamadığın motoru tek eliyle söken bir kadın görünce bu ne erkeğe benziyor? Bu ne erkeğe benziyor? Terim atıveriyor hemen. Ulan sana mı benzeyecekti? Kadın zaten senin o bıyıklı, o terle karışık testosteron kokan, bedbaht simülasyonundan kaçmak için lezbiyen olmuş. Sen hala niye erkeğe benzemiyor diye racon kesiyorsun.
Bak şimdi Part 2'de NATO Ankara zirvesinde Aile Bakanımızın gay devlet başkanlarını karşılama faslına gelir hale olamaz ki diye ergence kapak yaptığını sananlarla aynı şey bu. Ulan sen aile oldun da ne oldu? Dünyayı görmeden genç yaşında abazalıktan evlendin. Sonra hemencik sıkıldın. O esnada 3 çocuk yaptın, 5 çocuk yaptın. Gözü artık dışarıya diktin. Kadını eve kapattın. Çoluğunun, çocuğunun rızkını gidip fuhuşa, alemlere gömdün. Belki de aralarında bir transa. Öyle bir transa geçtin ki hacı. Ne kocalık yapabildin, ne de babalık. Oğlanlardan biri kara paracı, çeteci, mafyacı oldu. Diğeri madde bağımlısı. Ötekisi overlockçu, bir ikisi kebapçı oldu. Kızı da genç yaşta evlendirdin okutmadan. Kocası sapık psikopat çıktı. Herkesin hayatını mahvettin. Bu mu yani şimdi senin aile olma kavrayışın, anlayışın? Makyajlı, sade, safseki, kare gömlekli, etekli, öğretmen, garson, manken. Ortak adımız lezbiyen, lastikte değiştireceğim. Durururum, 5 çayına da yetişeceğim. Durururum, sevdiğim kadınla oynaşıp. Pam para pam pam, üzgünüm evlenmeyeceğim. Kankalar, işte geleneksel erkek kendi rolünün çalındığını gördüğü an o biçim agresifleşiyor. Çünkü bizim geleneksel toplum siyah ve beyazdan oluşur. Arada gri görmesin, kontek atar ve işte tam da bu noktada sistemde büyük bir glitch hatası alarm veriyor kankam. Biseksüellik iki tarafında dışladığı yalnızlık. Biseksüel bir birey bu ülkede iki tarafından nefretini kazanmayı başarabilen tek canlıdır. Biseksüellik Türkiye'de cinsel yönelim değil sanki geniş aile dizi kadrosu gibidir. Solculara gidersin, yoldaş sen net değilsin. Sağcılara gidersin, hem cumaya gidiyor hem de pavyona geçiyor der. LGBT komünitesine gidersin, kanka sen kararsızsın. Tarafını seç ya da aramızdan kış çekil. Herkes. Benle sevişirken bir kadınla sevişemezsin. Bir kadınla... Türkiye'de biseksüel olmak benzinle mi çalışayım elektrikli mi? Bir türlü karar veremeyip hibrit motor taktıran Tofaş gibidir. Yokuşta gaza basarsın, baban kızar. Benzin istasyonuna çekersin, arkadaşların, kankaların "Lan oğlum sen ne ayaksın?" der. Türkiye'de biseksüel olmak kaçak yayınla derbi maç izlerken internetin kopması gibidir. Ne golü görebiliyorsun ne de maçı kapatabiliyorsun. Ortada öyle kalıyorsun. Bu ülkede ben sapına kadar erkeğim, adamın özüyüm diye gezip gece olunca sahte profillerle biseksüel takılan devasa bir gizli nüfus var. Sanayide, halı sahada, kahvehanede. Ulan ben şöyle erkeğim de böyle erkeğim diye racon kesip sosyal medyada, arkadaşlık platformlarında çok gizliyim. Çok gizliyim. Aman kimse duymasın diye mesaj atan binlerce delikanlı var. Yani kankalar, biseksüellik aslında bu memleketin en çok uygulanan ama en çok da inkar edilen milli parkıdır kanka. Kimse girdiğini kabul etmez ama içeride iğne atsan yere düşmez. What's your sexuality? I'm gonna say straight, but probably bisexual. I've been dabbling into like a couple more things with being in the OnlyFans realm. You're straight, but you're bisexual. I don't get it. No, that sounds crazy, but like I would say maybe gay for pay. Herkes biseksüel doğar, gönül bir yöne kayar. Ben doğduğum gibiyim, aşk sınırından firariyim. Kadınları da seviyorum, tarararam. Erkekleri de seviyorum, tarararam. Arada kalmış değilim, pam param pam pam. Pam pam. Yani günün sonunda bu memleket simülasyonunda kimin ne yaşadığı, kimin kimi sevdiği önemli değil. Bunu mahalleye, sanayiye nasıl ambalajladığınız, paketlediğinizdir önemli olan. Biz sosyal medyada, kahvehanelerde, meclis kürsüsünde tövbeler olsun toplum yapımız bozuluyor diye bağırıp çağıralım. Bu toprakların altından da üstünden de 1000 yıllık devasa bir hoşgörü ve paradoks geçiyor. Adam dükkandan maskülenite satar, gece gizli hesaptan mesaj atar. Teyzem evdeki lezbiyen çifti kısmeti kapanmış kız arkadaşlar sanıp altın gününde krallar gibi ağırlatır. Devlet dediğin mekanizmada NATO zirvesinde gay başbakanları kırmızı mavi halıyla karşılayıp aile bakanın elini öptürtür. Derhudar ol evladım. Kankalar, Türkiye'de LGBTİ olmak ne sadece Batı'nın teorilerine ne de Doğu'nun yasaklarına sığar. Bizim memleketimiz, bu memleket kendi çelişkileriyle, kendi mizahıyla, kendi insanıyla kocamandır, kocaman. Alevim bir ses ver be güzelim.
Topluluk sekmesinde yeni anketimiz açıldı kankalar. Sizce Türkiye'de 2 kadının mı yoksa 2 erkeğin mi aynı evde yaşaması daha kolaydır, daha kabul görür? Gidin topluluk sekmesine oylarınızı basın. Videoyu WhatsApp gruplarınızda arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala destek olmak için katıl butonuna basmayı unutmayın. Herkes eşit, herkes farklı, bitsin egemenlik kaydı, dünya kurtulsun diye seviyoruz özgürce. Serinin final bölümünü izlediniz. Başka konularda görüşmek ve gülüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Nehrin üstüne de harslıyız.